Arkadaşlar bugün Disney'nin en ünlü parkı olan Magic Kingdom'dayım. Müthiş sokak gösterisinden Cinderella'nın o eşsiz şatosuna, şatodan yeni açılan Tron'un bölgesine, nefes kesen Tron'un Light Cycle Ride'ından Karayip korsanlarının kendinizi adeta savaşın ortasında bulduğunuz eşsiz gondoluna, Karayipler'den Disney'nin dayanılması çok zor olan ve beni çocukluğuma götüren merchlerine, kendimi kaybettiğim bu eşsiz merchlerden Disney'nin büyüleyici havai fişek gösterisine kadar yine dolu dolu bir gün Disney'de bizi bekliyor. Hadi gelin siz de bu büyüleyici günde bana katılın. Sabahın köründeyiz arkadaşlar. Park yeni açıldı. Saat daha 9 ama milletin manyak gibi ride'lara doğru koşması bende durmadan bir FOMO yaratıyor. Ulan bütün gün parkta olmama rağmen ne zaman böyle milleti koşarken görsem sanki bir şeyler kaçırıyorum diye paniğe giriyorum durmadan. Disney'nin büyüsünden olsa gerek herhalde. Böyle her parkında var bu olay. Her yerde durmadan bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor. O yüzden hep sanki böyle bir şeyler kaçırıyormuşsunuz gibi geliyor size. Ben böyle konuşuyorum ama millet halen koşuyor. Yapmayın, koşmayın, bak beni de paniğe sokuyorsunuz. Gelelim ilk bineceğim ride'a, yani Thunder Mountain'a. Thunder Mountain çok eğlenceli bir ride. Disney'e ilk defa geliyorum. Ben öyle büyük roller coaster'lara binemem, binmeye korkuyorum diyorsanız o zaman Thunder Mountain Disney'nin diğer ride'ları için kendinizi hazırlamak adına tam ideal bir deneyim. Çok fazla drop'u yani düşüşü falan olan yeri yok. Biraz hızlı giden bir ride. Sizi sağa sola savurabiliyor ama hiç korkacak bir şey yok. Dediğim gibi çok eğlenceli bir ride. Hatta benim Magic Kingdom'daki favorilerimden bir tanesi. Şimdi ilk ride'ımızı tamamladık. Hemen hızlıca merch'lere bir göz atalım. Bakalım yeni bir şeyler var mı? Magic Kingdom'un en büyük mağazalarından bir tanesi olan Arcade'in içindeyim. İlk gözüme çarpan merch şu pinler oldu. İçeride yok arkadaşlar. Stitch'inki gözüme bayağı çarptı. Onu alacağım galiba. Boyun askılıkları da güzelmiş. Tek fiyat üstünde 4 tane pin ile birlikte geliyor. Marvel olanı da bayağı iyiymiş. Aslında Stitch olanı da iyi. Ne yapacağız şimdi? Neyse biz surf yapan Stitch'i alalım. Zaten çok hoşuma gitmişti. Sonra yolumuza devam edelim. Bu sene nedendir bilmiyorum ama sırt çantamı deli gibi pinlerle böyle kaplayasım var. Buna ilk Stitch'le de başlayalım değil mi? Haydi. Otherbox'ın 10 numara iPhone kılıfı. Artwork yine uçak. Alır mısın almaz mısın? İçimi erittin Otherbox, içimi. Biraz da şimdi plushlara bakalım. Bu sene Pokemon'un bir yerde böyle plushlardan yapılmış yeni ağacını görmüştüm. Ya çok hoşuma gitmişti. Bilmiyorum nasıl yaparız böyle bir şey ama düşünsenize Disney Pokemon karışımından yapılmış bir yeni yıl ağacının olduğunu. Böyle bir şeye bak doyamaz insan herhalde. Pokemon falan diyordum ama buradan sırada daha Disney'nin kruz tatili de var. Aslında çok iyiymiş de yanımda getirsem mi onu bilemedim. Kruzda orada bulabilir miyim acaba bundan? Neyse olmadı, buna akşam üzeri geri döneriz. Şimdilik ilerleyelim. Şuraya bak ya. Baby Yoda'ya benzeyen stitchler de yapmışlar ya. Şeyi hatırlatmıyor mu bu? Mandalorian'daki psikopat Grogu vardı ya arkadaşlar. İster misiniz bir daha ayağa kalksın, şöyle elleri gözleri kapatsın, bize bir hareket yapsın. Acayip cool olurdu değil mi? Haydi yine buldum bir şey daha. Gel de alma şimdi bunu. Ortalıkta bununla mı gezsem bütün gün, ne yapsam parkta böyle. Vum vum. Bir de yapabilsem oyuncağı da bozacağız. Tan kapanıyor, üstten bütün shop basıyorsun. Bayağı cool bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Aslında bunun kralı Hollywood Studios'da var. Gerçeğe yakın böyle replikası var orada. Şov eşliğinde falan veriyorlar Lifesaver size. Of bak, anlatırken yine kendi kendimi çok fena gaza getirdim. Yarın oradayız, yarın. Bekle bizi Hollywood Studio, yarın geliyorum. Çok fena yükseldim ya, ne oldu böyle? Hollywood'a var ya, buradan koşarak gitmeden diğer ürünlere bakalım biz. Bu gazla ben kendimi burada ne kadar tutabilirim hiç bilmiyorum arkadaşlar ama bence Disney'nin ev ürünleriyle karşılaşmam çok yanlış oldu. Şarap tıkaçları falan çok iyiymiş. Bunlardan alalım bir tane.
Evde ne var ne yok var ya, Disney ürününe çevireceğim anasını satayım. Yoksa böyle olmayacak ya. Bak al bir tane daha. Mickey'li şeker sopası. Looney Tunes gibi sesler de çıkarıyor. Wingardium Leviosa. Artık yetti. Arcade'den sonunda çıkabildiğim oyuncaklarla oynamaktan kendimi kaybettim. Nereye gidiyorduk ya? Ha evet, sırada Karayipler var. Karayip Korsanları Ride'ı da suda giden bir gondol. Su ride'larında çok fazla drop, yani düşüş alanı olmuyor genelde ama yine de ufak bir sürpriz var Karayip Ride'ının sonunda. Hatta bir yerinde Kaptan Barbarossa'nın gemisiyle diğer geminin savaşının arasında buluyorsunuz kendinizi. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Sizi ride'la baş başa bırakıyorum arkadaşlar. That was their first Fort Meade. Remember that one time Johnny Depp was there? I think that was like Şimdi diğer atraksiyona geçmeden hemen kendimize Cinderella'nın şatosunun önünden bir yer bulalım. Çünkü birazdan Disney Parade başlayacak. Parade nasıldı arkadaşlar? Tadı damağınızda kalmadı mı? Şimdi de hemen bir öğlen arası verelim. Tony's restoranında şöyle güzel bir şeyler atıştıralım. Disney'e yıllardır gelmeme rağmen nedense buraya hiç uğramadım. Geçen sene bir yenileme yapıldı Tony's'de. Bu sene de üzerine ben geldim. Bakalım nasıl bir yer. Daha ilk girişte şunu söyleyebilirim. Her yer müthiş artworklarla dolu. Hele şu duvardakiler falan beni bugün yine çok zorlayacak bunlar. Neyse, artworkları bir kenara bırakalım. Yemeğe geçelim. Tony's çok güzel İtalyan mutfağı sunan bir restoran. Beni kalitesiyle çok şaşırttı arkadaşlar. Genelde dün Epcot'ta da bahsettim biraz. Disney'de restoranlar belirli kalitenin üzerine çıkmıyor. İyiler ama böyle çok wow diyecek kadar değiller. O yüzden Epcot'taki Le Cellier'den sonra Tony's ikinci favori restoranım oldu Disney Magic Kingdom'da. Gerilim müziği dorukta, ben de altıma doldurmaktayım. Şaka bir yana, Tron'un yeni açılan Light Cycle hız roller coaster'ına geldik arkadaşlar. Bu alet saatte 60 mille, yani 96 kilometre hızla gidiyor. Çok fena bir experience olacak bugün benim için. Bakalım başımıza neler gelecek. Tron'un yapılışı tam 5 sene sürdü arkadaşlar. Araya tabii Covid girdi. Belki daha hızlı tamamlanabilirdi Tron Covid olmasaydı. Ama genel olarak bu süreç bayağı sancılı bir süreçti Disney için. Ama o günler geride kaldı artık. Bugün dananın kuyruğu kopuyor. Şurada Tron'un deneme motosikleti var. Ben hiç oralı olmuyorum. Korkunun dozunu daha fazla arttırmadan içeri geçelim. Wow. İçerisinin dekoru çok etkileyici olmuş. Ben bu kadarını beklemiyordum. Şimdi bak, bu bende korkuyu bir tık arttırmadı değil. Neden bu kadar mükemmel her şey? Niye bana bunu yapıyorsunuz? Burada sanki gerçek Tron turnuvasına çıkacağız gibi bir de sırtıma bir ürperti geldi arkadaşlar. Ne yapacağız? Geri mi dönsek? Sesleri de duyuyor musunuz? Zum zum zum. Ne oluyor ya?
Tron Light Cycle yeni açıldığı için $20 ödeyerek binebiliyorsunuz şu an. Ve sadece Genie Plus'ta var. Ama tabi ilerleyen günlerde normal bekleme sürelerine de açılacaktır bu ride. Son olarak çantaları koyma odasına geldik. Tron çok hızlı gittiği için cebinizdeki her şeyi güvenlik kutularına koyduruyorlar. Şimdi ne var ne yok boşalttım cebimde. Tron Ride'ına çok az kaldı. Sizi Tron Light Cycle Ride ile baş başa bırakıyorum. Diyecektim ama şuradaki arkadaşı net tabuta yatırır gibi yatırdılar. Bu nedir böyle? Ya benim hiç aşağı inesim gelmedi şimdi o arkadaşı yaptıklarını gördükten sonra. Neyse karşınızda Tron Light Cycle. Oo, Tron Ride'ı beklediğimden çok daha iyi çıktı arkadaşlar. Yalnız sadece biraz kısaydı. Bir ara o gördüğünüz binanın içine girdi roller coaster. Bayağı hızlı bir dalış yaptı binanın içinde. Etraf böyle kapkaranlıklı ve sadece neon ışıkları vardı. Bayağı cool bir andı ya. Tron Ride'ından sonra Disney World uygulaması üzerinden Seven Dwarfs yani 7 Cüceler Ride'ında hiç sıra olmadığını gördüm. O yüzden hızlıca hemen buraya geldim. Hemen buna da binelim. 7 Cüceler Magic Kingdom'daki en favori roller coaster'ım arkadaşlar. Sabahki Thunder Mountain hatırlıyorsunuz. Ondan bir tık daha korkutucudur ama çok eğlencelidir. Ya 7 Cüceler boşu boşuna söylemiyorum, açık ara favorim, çok eğlenceli bir ride ya. Magic Kingdom'daki bence en eğlenceli ride'lardan bir tanesi, belki teki. Cücelerin o amansız mutluluğu, vagonların giderken sağa sola sallanması, böyle bir eğlence yok. Şimdi Cinderella'nın şatosunun altından Enchanted Tales with Belle yani Belle'le Büyülü Masallar Şovu'na gideceğiz. Cinderella'nın şatosu toplam 27 kuleden oluşuyor. Etrafındaki her bir bayrak şatonun yapımındaki Disney Imagineer Team'den yani Disney'nin yaratıcı takımından birini temsil ediyor. Şatonun üst katında sadece çekiliş ile katılabildiğiniz Cinderella'nın suite'i var. Burada 1 ya da 2 gece kalabiliyorsunuz. Çekiliş size çıkarsa. Şatonun içinde bazı duvarlar ise Disney Imagineer'in ünlü isimlerinden Dorothy Redmond'ın yaptığı altın ve gümüş kaplamalı mozaik portreler var. Tam bu kısmında da Cinderella'nın Royal Table isimli restoranı yukarıda arkadaşlar. Buradan şatonun en üst katına çıkıyorsunuz. Orada öğlen yemeği ve akşam yemeği bir de kahvaltı yapabiliyorsunuz. Burada çekiliş falan yok. Normal rezerve yaparak gelebiliyorsunuz buraya. Şimdi ride'lara biraz mola verme zamanı. Belle'in şovuna geldik. Belle'in şovu Morris Cottage'da yani Belle'in babası olan Morris'in krevinde geçiyor. Şov interaktif bir şov, yani nedir? Hikayenin belirli yerlerinde gönüllü birilerini seçiyorlar ve size de oynayacağınız 1-2 replik veriyorlar. Morris'in krevinde büyülü ayna ile kütüphane kısmına geçiyorsunuz. İçeride bir sürü animatronik robot, etkileyici dekor ve müzik var. Şovun sonuna doğru da güzel bir sürpriz olan Belle'le karşılaşıyorsunuz. Especially you in the back. This is so exciting. Tonight's the night Belle and the Beast fall in love. At least we hope so. And to help move things along, you're all going to surprise Belle and act out the story of how they met. Oh, I can hardly wait. What do we think everyone should be surprised, Belle? Wonderful. I shall call her in, and when she enters, we'll all shout, "Surprise!" What a bright idea, Lumiere! Everyone, stay super quiet when I say now. That's when we'll all shout surprise together. Now, Lumiere, you want to try out your party trick? But of course. Yes, you can see it. It was a little bright for the surprise, don't you think? Well, where are you, mademoiselle? Lumiere. Now! Surprise! Wonderful surprise.
Thank you both. Beleş sürprizimiz bitti. Şimdi Morrison Crevi'nin hemen yanında olan Be Our Guest isimli, yani misafirimiz olun restoranında güzel bir akşam yemeği yiyeceğim arkadaşlar. Be Our Guest restoranı dekoru ve atmosferiyle sinemadaki canavarın şatosundaki büyük yemek salonuyla birebir aynı. Hatta West Wing, yani batı kanadı bile var. Buraya rezerve yapmak büyük salondan çok daha zor. Bir de şöminenin dibinde canavarın kalan günlerini sayan cam içinde büyülü gül de var. Dekor olarak onu da oraya koymuşlar. Yani West Wing kısmı güzel bir yer akşam yemeği yemek için. Be Our Guest'in fix bir menüsü var. Rezerve yapmak West Wing kısmı kadar çok zor değil. Sadece önceden planınızı yapmanız gerek. Kişi başı $72 ödüyorsunuz ve size başlangıç, ana yemek ve tatlı seçenekleri ile 3 çeşit yemek sunuyorlar. Be Our Guest yıllardır geldiğim ve çok sevdiğim bir yer arkadaşlar. Atmosferi olsun, yemek kalitesi olsun, bence Magic Kingdom'ın en iyi yerlerinden bir tanesi. Şöyle de bir sürprizi var. Yemeğinizin bitiminde canavar kendi odasından çıkıp batı katındaki ve büyük salondaki herkesi selamlamaya geliyor. Canavarımızı da selamladıktan sonra Journey of the Little Mermaid, yani Küçük Deniz Kızı'nın Yolculuğu isimli ufacık ama beni çok şaşırtan ride'ine geldim. Şimdi şöyle arkadaşlar, yıllardır Magic Kingdom'a gelmeme rağmen Little Mermaid ride'ine hiç binmedim. Bugün Magic Kingdom'da sabahtan beri böyle bayağı yoruldum. O yüzden ne yapsam diye bakınırken sonra bir ara Little Mermaid'de çok fazla sıra olmadığını gördüm. Zaten Be Our Guest restoranına da çok yakın, o yüzden denemeye karar verdim. İyi ki de vermişim arkadaşlar. Beni içerideki animatronik robotlarıyla şu ana kadar en çok şaşırtan ride oldu. Buna Animal Kingdom'daki Shaman robotu bile dahil. Biliyorsunuzdur, bir oyunda ya da animasyon sinemasında saçı renderlamak kadar zor bir şey yoktur. Düşünün, bu anlattığımı dijitalde yapmaya çalışıyorsun. Adamlar burada robotun tel tel saçını ayrı ayrı oynatmışlar. Ne kadar zor bir şey becerdiklerini siz düşünün arkadaşlar. O yüzden Little Mermaid benim için favorilerim arasına girdi diyebilirim. Hatta Little Mermaid kendisi küçük ama potansiyeli çok büyük bir ride olmuş. Magic Kingdom Parkı'nın kapanma saati yaklaşıyor arkadaşlar. Gecenin son kalan şovuyla sizi baş başa bırakıyorum. Yarın Hollywood Studios'da görüşmek üzere. Bye.